Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün performans anksiyetesi nedir onu konuşacağız. Performans anksiyetesi dediğimiz şey aslında erkeklerin temel korkularından biri. Sertliğini kaybetme korkusu, sertleşememe korkusu da diyebiliriz. Buna geçmeden önce şu sertleşme bozukluğu ne demek? Onu bir açıklamak, tanısını yapmak lazım. Cinsel ilişkiyi başlatıp, sürdürüp, sonuçlandıracak sertleşmeyi elde edememe durumu demek ve bu tanıyı koyabilmemiz için kişinin en az 6 aydır bu sorundan muzdarip olması lazım. Sürekli tekrar ediyor olması lazım. Ve her cinsel ilişkide bu sorunu yaşıyor olması lazım. Yani arada bir yaşıyorsanız buna bir sertleşme bozukluğu tanısı koymayız. Hemen kafanızda soru işaretleri belirmesin. Ayrıca bu sorunu yaşayan kişilerin cinsel yaşamda sorun yaşaması, kişide huzursuzluk yaratması, evlilik ilişkisinde ya da eşiyle, partneriyle çatışmalara yol açması da gerekiyor. Tanıyı koyabilmemiz için. Sertleşme sorununun tanısını koymak için ayrıca herhangi bir ruhsal hastalığa bağlamamak gerekiyor. Organik hastalığın olmaması gerekiyor. İlaç kullanımına bağlı gelişmemesi de gerekiyor. Kişi cerrahi sonrası yaşıyorsa, tıbbi müdahaleler sonrası yaşıyorsa, ilaç kullanımı sonrası yaşıyorsa bu sertleşme bozukluğu tanısı konulmaz. Çünkü sebebi var. Ve o sorun ortadan kalktıktan sonra zaten durum düzeliyor. Bundan dolayı da bu durumlara bir sertleşme sorunu tanısı demiyoruz. Arada bir her erkeğin, her sağlıklı erkeğin sertleşme sorunu yaşaması son derece normal. Herhangi bir zamanda kişinin hayatında fiziksel durumunda hiçbir sorun, ruhsal durumunda hiçbir sorun olmasa bile zaman zaman sağlıklı her erkek sertleşme sorunu yaşaması doğal ve normal bir durum. Bunu söyleyeyim ve içinize su serpeyim. Ondan dolayı da arada bir olan şeyde bende bozukluk var deyip hemen korkuya kapılmayın. Sürekli tekrarlaması gerekiyor. 6 ay sürmesi gerekiyor ki tanı koyabilelim. Şimdi performans anksiyetesine geri dönelim. Çünkü bu konuyla bağlantılı. Başaramama korkusu diyoruz. Ve bu başaramama korkusuna bağlı erkeğin kesinlikle sertlik elde etmeliyim. Böyle bir takıntıya girerek o kafasındaki düşüncelerle kendi kendine sertleşme sorununu aslında kendisinin yaratması. Sertleşme olmamasını asla kabul edememek. Mutlaka olmalı. Böyle bir takıntı, böyle bir inanç içinde olmak ve cinselliğe böyle başlamak. Cinsellik olmazsa olmaz, bu bir altın kural olarak görmek. Kişinin işte kendi içindeki bu korkusunu, baskısını daha çok arttırıyor. Erkek kendi kendine bu baskıya maruz bırakıyor ve sonunda da ne oluyor? Kendi kendine bu yaptığı baskıdan dolayı erkek dayanamıyor. Sertleşememeyle zaten karşı karşıya kalıyor. Penisin üzerinde o kadar büyük bir baskı yaratır ki ve bu sorun ister istemez karşımıza geliyor. Birçok kültürde bu böyle, bizim toplumumuzda da böyle. Erkekliği neye bağlamışlar? Adamlığı penise bağlamışlar, erkekliği penise bağlamışlar ve bununla değerlendirmişler. Erkekler kişilik özellikleri, davranış özelliklerini belirleyen kültürün bu etkisinde kalıyorlar. Saygınlık, iktidar, erkeklik, adamlık, gücü cinsel açıdan ispat etmekle özdeşleştirmişler. Kendi kendilerine aslında bir çukura atmışlar. Farkında mısınız sevgili erkekler? İşte bu yanlış cinsel inanç, erkekliğin gücü penistir. Böyle yanlış algılar dünya tarihi boyunca bütün kültürlerde görülmüş. Büyük anlamlar yüklenmiş penise. Erkeklerin güç gösterisiyle penise büyük anlamlar yüklenmiş. İşte doğru bilinen bu yanlış cinsel inançlar nedeniyle gerek erkekler gerekse de kadınlar cinsel yaşamlarında hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Aslında cinsel mutluluk ve cinsel doyum, adamlık diyelim erkek için tabir edeceğim. Ne penisin boyunda, posunda ne de sertliğinde saklı. Erkeklik için bu erkekliğin ispatı değil erkekler için. Adamlığın ispatı gibi böyle çok yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Ve bazı erkekler kendi kendilerine yarattığı bu baskıya daha fazla dayanamaz ve ağırlığı altında kalmaktansa kadına yakın olmamayı seçer. Hatta yakın olmayı tehlikeli bulur. Ne olacak? Sertleşme sorunu. Penisin aklı yok, fikri var ve penis özgür bir ruh taşır. Bir erkek iradesiyle kendi kendine penisini sertleştiremez. Penis kendi iradesiyle de indiremez. Doğrudan kontrolü altında değildir. Dolaylı yoldan bunu gerçekleştirebilir ama bunu da her zaman yapabileceğinin garantisi yok. Penis kafasına göre takılır, zira özgür bir ruh taşır. Penisin ereksiyonu yani sertleşmesi kendiliğinden gerçekleşen bir durum. Her şey yolunda olsa bile gerçekleşme olasılığı %90. Yani %10 sertleşememe durumu var. Bunu kontrol etmeniz mümkün değil. Uygun cinsel partneriniz var. Uygun ortamdasınız.
yeterli cinsel uyarıyı aldınız, %10 olasılıkla sertleşme elde edemeyebilirsiniz. Bu durum her zaman bir sorun olduğu anlamına da gelmiyor. Yani kafanıza böyle hemen bir soru işareti belirmesin. Ereksiyon beklenmeyen, istenmeyen, uygun olmayan bir zamanda da, uygun olmayan bir ortamda da kendiliğinden gerçekleşebilir. Hani Cem Yılmaz'ın bir videosu var ya, hayatım boyunca erkekler bunu kontrol etmeye oğlumdur, oğlumdur, oğlumdur. İşi düştüğünde de böyle der ya, işte gerçekten de öyle. İradeyle kontrol altına alınamaz. Penis izin almaz, hesap vermez. Erkek penisini kendi iradesi altında bir kontrole çalıştığında, irade ile penis arasında bir savaş verdiğinde bu savaşı kim kazanır? Tabii ki penis kazanır. Kesinlikle bu böyledir. Erkek penisini kafasına ne kadar takarsa o kadar çok sertleşme sorunu yaşar. Ve sevgili erkekler, penisinizle mücadele etmeyin ve sevgili kadınlar, eşinizin penisinin büyüklüğüyle, görüntüsüyle, sertliğiyle sakın bunlar hassas noktalarıdır. Alay etmeyin, imada bulunmayın. Sevgili erkekler, mücadele etmeyin. Kafanızı penisinizle meşgul etmeyin, ona baskı uygulamayın. Kaybeden siz olursunuz. Penisinizin boyu, ereksiyonunuzun kalitesi, boşalma sürelerinizi de ayrıca kafaya takarsanız yine sorun yaşarsınız. Ve penis giderek küser, size küser. Battıkça batarsınız, o çamurdan çıkamazsınız. Onun için de kendinize güvenin, cinselliğinize güvenin, dürtülerinize güvenin. Bilmiyorsanız da öğrenin, okuyun. Cinsellikle ilgili bu videoları takip edin. Cinsellikle ilgili CİSET'in, Pusula Yayın Evi'nin kitaplarını okuyabilirsiniz. Bununla ilgili çok sayıda kaynağımız var. Ve bu videonun sonuna gelirken buradan kadınlara özellikle söylemek istiyorum. Zaten adamlar penisi kafaya takmış. Bir de siz işte penisin kalın olmalı, penisin uzun olmalı, yoksa zevk alamam, yok işte şöyle böyle derseniz adamcağız zaten o cenderenin içinde tümden o performans korkusuyla, kaygısıyla İyi gideceğine kötüye gidersiniz. Aksine penisi övün, penisi sevin. O zaman size gerçekten iyi hizmette bulunacaktır. Aksi takdirde baskıyla, korkuyla istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Evet efendim, bir videonun daha sonuna gelirken sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.